Herkese merhaba. Bir Doz Özgüven'e hoş geldiniz. Ben Bahar Selman. Profesyonel koç ve eğitmenim. Bugünkü videomda size reddedilme korkusundan bahsedeceğim. Reddedilme korkusunun özgüvenimizle olan ilişkisi, reddedilme korkusuna nasıl yaklaşabiliriz? Bugünkü videomda bunları konuşacağız. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bir Doz Özgüven'in amacı insanlara özgüvenin ne kadar ulaşılabilir olduğunu anlatmak. Hazırsanız başlayalım. Hayatta hepimizin korkuları var. Şahsen sizi bilmem ama ben her günümü belli korkularımı görerek, onları anlayarak ve bana ne mesaj verdiklerini anlamaya çalışarak geçiriyorum. Bugün eğer aramızdan biri çıkıp ben korkusuzum, hiçbir şeyden korkmuyorum dese ona şüpheyle yaklaşabilirim. Evet, hepimizin korkuları var. Biraz da insan olmanın getirisi bu. Ve bu korkularımız çeşitli çeşitli. Yani bizim için neler önemliyse aslında korkularımız da onun etrafında şekilleniyor. Ama bu korkular arasından hepimizde ortak olan bir korku var. Bu da reddedilme korkusu. Şimdi reddedilme korkusuna şöyle bakabilirsiniz. Hepimiz yetişkin olana kadar ve yetişkinlik hayatımızda da belli kurallara uyum sağlayarak yaşıyoruz. Aile hayatımız vardı, sonra hayatımıza okul girdi, sonra iş hayatı girdi ve içinde bulunduğumuz organizasyonlar, bir dizi kurala uyum sağlıyoruz. Ve bulunduğumuz yerlerde insanlarla ilişki kuruyoruz. İlişki kurarken yakınlık ihtiyacımız var. İnsanlarla bağ kurmak istiyoruz. Ve giderek eğer biz farkında olmazsak kendi değerlerimiz yerine gidip başkalarının değerleri üstünden kendimize bakabiliyoruz. Peki bu noktada ne oluyor? İşte bu noktada benlik duygumuz sarsılabiliyor. Çünkü benlik duygumuz aslında çoğu zaman kendi değerlerimizi onur etmek yerine belki başkalarını mutlu etmek noktasında yaşadı bugüne kadar. Bahsetmiştim ya, biz belli kurallara uyum sağladık hep ve böyle bir şekilde de yaşıyoruz. Reddedildiğimizi düşündüğümüzde özgüvenimizin etkilenmesi oldukça beklendik. Eğer biz kendi benlik algımızı güçlü bir şekilde oluşturamamışsak. Peki bu noktada güçlü bir benlik algısı ne demek Bahar diyebilirsin. Güçlü bir benlik algısı aslında kişinin kendini tanıması, sevdiği, canını sıkan şeyleri anlaması, hayattaki olmazsa olmazlarını tanımlaması. Yani biz bu koçlukta bunlara temel değerler çalışması diyoruz. Yani bizim için bu hayatta olmazsa olmazlar nedir? Değerler çalışmasını belki bir videoda daha detaylı ele alabilirim. Ama bu noktada reddedilme ile ilgili olan bağı şu aslında. Biz eğer kendi benlik algımızı güçlü bir şekilde oluşturamamışsak ve kişilerin bizi reddettiğini düşündüğümüzde, bakın altını çiziyorum, reddedilmeyi düşünmek aslında o korkuları yaratan da bir şeyde bir düşünce. Ve reddedildiğimizi düşündüğümüzde kendimizi sağlam bir zeminde hissetmememiz oldukça normal. Şimdi gelelim reddedilme ile ilgili belli evrensel gerçekliklere. Öncelikle söylemek istediğim şu: herkes reddediliyor arkadaşlar. Reddedilmeyen bir kimse yok. O dışarıdan gördüğünüz hiç reddedilemez, karşı koyulamaz dediğiniz kişiler bile reddediliyor. Çünkü hepimiz birbirimizden farklıyız ve dolayısıyla bu reddedilmenin universal bir gerçek olduğunu gösteriyor. Peki eğer reddediliyorsa herkes, bu neden oluyor? Çünkü hepimiz birbirimizden farklıyız ve benim doğrularım senin doğrularınla uyuşmayabilir ve ben herkesi mutlu etmeyebilirim. Mesela sen bu videoyu izlerken de bazıları bu videoyu sevecek, bazıları benim konuşmamı hızlı bulacak. Bu birçok insanın başına geldiği gibi. Yani öncelikle reddedilmek evrensel. Çünkü herkesi mutlu edemeyiz. Hepimizin tarzı farklı, hepimizin varoluş biçimi farklı. Öncelikle bu noktada herkesin reddedilebileceğini kabul edelim. Reddedilmek bizim algılarımızla ilgili. Yani bizim karşı tarafın bize davrandığıyla ilgili nasıl bir anlam çıkardığımızdan. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela iş yerindesiniz ve bir toplantıya girdiniz ve bir sunum yaptınız. Yöneticinizin sizi yeteri kadar dinlemediğini düşündünüz. Bu oldukça cesaretinizi kırdı. Aynı anda aklınızdan şu geçti: ya ben bu sunuma yeteri kadar hazırlandım ve elimden gelen en iyisini yaptım. Ama bunu yapmama rağmen neden reddediliyorum? Neden benim bu başarım takdir edilmiyor? Burada şöyle bir nokta var. Yine bizim algımızla ilgili olan kısmı. Aslında biz çoğu zaman gerçekten reddedilmediğimizde bile reddedildiğimizi düşünüyor olabiliriz. Yani bu noktada varsayımlar devreye giriyor. Sizi dinleyen yöneticiniz belki dün evde çok zor bir gün geçirdi. Ya da sabahleyin trafikte boğuştu. Belki başına başka türlü aksilikler geldi.
Bunların hiçbirini bilemezsiniz. Dolayısıyla çoğu zaman biz reddedildiğimizi düşünürüz. Ama bu bir sanrı olabilir. Karşımızdakinin zihni okuyamayacağımız için bu noktada eğer reddedildiğinizi düşünüyorsanız ve bu konuyla ilgili birçok varsayımınız varsa belki bu noktada karşınızdakine gidip bu konuyla ilgili nazikçe bir soru sormak size iyi gelebilir. Bir diğer önemli konu da reddedilmeyi kişisel algılamamak. Yani bizi reddeden kişi, bize hayır diyen kişi, belki bizim varlığımızı bizim istediğimiz gibi takdir etmeyen kişi bunu bizim kişiliğimize yapmıyordur. Ve çok büyük bir ihtimalle bizim kişiliğimize yapmıyordur. Biraz önceki örnekte verdiğim gibi, yani karşınızdaki insanın size olan davranışı aslında onun dünya görüşüyle ilgilidir. Onun o andaki düşünceleri ve onun o andaki ruh haliyle ilgilidir. Dolayısıyla biz her şeyi kişiselleştirme eğilimindeyiz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir iş yerine iş başvurusunda bulundunuz. Mülakatınız iyi geçti. 2 hafta geçti aradan ve çok emin olduğunuz bir işten red aldınız. Bu noktada bakıyorsunuz yeteneklerinize, özgeçmişinize, hatta o pozisyonda çalışmış olan kişilerin özgeçmişlerini incelemişsiniz. Bu noktada bu reddedilme ile birlikte kendi yeteneklerinizi sorgular halde bulabilirsiniz kendinizi. Ama burada kişiselleştirmemek bizim işimize şöyle yarayabilir. Biraz önce de söylediğim gibi o pozisyon için siz var olandan daha yetenekli olabilirsiniz. O pozisyon kapanmış olabilir. Ya da o pozisyon için şirket içerisinden belki daha uygun olabilecek, daha hızlı işe başlayabilecek biri seçilmiş olabilir. Bunların hepsi yine bizim aslında arkadaki ihtimallerimiz. Ama eğer siz bunu kişiselleştirirseniz, yani bunu tamamen kendi yeteneklerinize bir yetersizlik olarak görürseniz eğer, bu noktada yaşadığınız deneyimlerden de ileriye gidebilme şansınız olmayacaktır. Özetlemek istersem, birçok kişi reddedilmekten korkar. Reddedilmek evrenseldir. Reddedildiysek eğer, bakış açımızı değiştirerek, yani reddedilmeye farklı bir bakış açısıyla bakarak aslında onu bir reddedilmekten çıkartıp farklı bir deneyim haline dönüştürebiliriz. Yani bakış açımızı değiştirmek bizim işimize yarar. Ve reddedildiğimiz noktada kişiselleştirmeyi bir kenara bırakmamız gerekiyor. Reddedildiğimiz noktalarda sadece çok az durumlarda bu reddedilme, yani kabul edilmeme kişiseldir. Aslında bize verilen tepkiler karşımızdaki insanın duygu ve düşüncesinden, yani karşımızdaki insanın hayata nasıl baktığından şekillenmektedir. Peki reddedilme korkusuna karşı neler yapabilir ve sağlıklı bir özgüven inşa edebiliriz? Öncelikle ilk adım kendi özdeğerimize sahip çıkmak. Peki reddedilme korkusuna karşı neler yapabilir ve sağlıklı bir özgüven seviyesini koruyabiliriz? Öncelikle arkadaşlar, ilk dikkat etmemiz gereken şey özdeğerimizin ne durumda olduğu. Burada size şunu sormak istiyorum. Özdeğerinizin kaynağı nedir? Yani siz özdeğerinizi bir birey olmanızdan mı, paranızdan mı, statünüzden mi ya da başkalarının size gösterdiği ihtimamdan mı alıyorsunuz? Yani burada özdeğeriniz içsel kaynaklı mı yoksa dışsal kaynaklı mı? Bunun altını çizmek isterim ki bir hava durumu gibi insanların bize olan davranışları değişebilir. Bugün sizi takdir edenler yarın bir gün kendi canları sıkkın olduğunda size aynı tepkiyi vermeyebilir. Biraz önce söylemiştim aslında, insanların duygu ve düşünceleri kendi hayata bakış açılarıyla ilgilidir. Dolayısıyla siz kendi değerinizi ister referansınıza değil de, iç kaynaklarınıza değil de dışa bağlarsanız eğer, bu noktada özgüveninizi sağlıklı bir temel üstüne kurmuş olmazsınız. Peki özgüveninizi sağlıklı bir temel üstüne kurmak ne demek? Yani bu aslında arkadaşlar statümüzden, paramızdan ya da sahip olduğumuz arkadaş sayısından bağımsız olarak kendimize bir birey olduğumuz için değer vermek. Yani zayıflıklarımızla, güçlü yönlerimizle, yeteneklerimizle, geçmişteki başarılarımızla, her şeyimizle birlikte bir benlik duygusuna sahip olmak. Kendimize bir birey olduğumuz için değer verebilmek. Ve bu noktada da hayatta her şeyin öncelikle bizden başladığını aklımızda tutmak. Reddedilme korkusuna karşın ikinci yöntem ise varsayımları gözden geçirmek. Reddedilme düşüncesi zihninizde belirdiği zaman o duruma karşı şu soruları sorabilirsiniz. Bu noktadaki varsayımlarım neler? Objektif olarak baktığımda hakikati nasıl görüyorum?
Varsayımlarımla hakikati kıyasladığımda nasıl bir manzara ortaya çıkıyor? Dolayısıyla reddedilme olarak algıladığınız davranışları eğer gerçekten hakikatin yanına koyarsanız ve belki bununla birlikte bir eylem planı belirlerseniz de reddedilme korkusunu biraz daha azaltabilirsiniz ve reddedilme korkusuna yol açan düşüncelerinizi daha net görebilirsiniz. Bu tip düşünceleri görmek de hangi koşullarda ve nasıl ortaya çıktıklarını anlamak da yine kendi düşünce paternlerinizi anlamanız yolunda size yardımcı olacaktır. Ve üçüncü ve son olarak söyleyeceğim yol yeniden çerçevelendir. Yeniden çerçevelendirmek, mevcut bu duruma farklı bir bakış açısıyla bakabilmektir. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Biz reddedilme korkusu sayesinde eğer bulunduğumuz yerden bir risk alarak herhangi bir girişimde bulunmuyorsak, yani bize sunulan fırsatları, yeni tanışacağımız insanları sırf reddedilme korkusu nedeniyle geri çeviriyorsak, kendimizi geride tutuyorsak sevgili arkadaşlar denemiyoruz demektir. Reddedilmeye şöyle bakabilirsiniz. Ne kadar reddedilme yaşarsanız aslında o kadar çok kapı çalmışsınız demektir. O kadar çok kapıdan girmeye çalışmışsınız demektir. Bu da sizin eyleme geçtiğinizi gösterir. Ve ne kadar çok şeyi denediğinizi gösterir. Ve arkadaşlar en güzel olan şeylerden biri şu. Ne olursa olsun denemeye, deneyimlemeye devam edebilmek. Çünkü bir yanda düşünün, reddedilme korkusunu yaşamıyorsunuz hayatınızda ama bulunduğunuz yerdesiniz. Ama bir yanda da gitmişsiniz, denemişsiniz, insanları tanımışsınız. Korkunuza rağmen topluluk içinde yeni insanlarla tanışmışsınız. Hoşlandığınız kişiye gitmişsiniz, açılmışsınız. Bunların hepsi birer deneyim. Ve siz bu adımları attıkça aslında, yani o korkunuzu gördükçe, o korkunuzu daha yakından tanıdıkça, aslında o korkunuzun sizi harekete geçirmediğini gördükçe daha çok cesaretleneceksiniz. Ve bu yüzden yeniden çerçevelendirmek aslında reddedilmenin bize kapılar açan, bize yeni insanlarla tanışma yolunda cesaret veren ve korkuya rağmen adım atabilme becerisini sağlayan bir şey olduğunu göstermek. Yeniden çerçevelendirmek. Yani kendinize şu soruyu sorun. Reddedilmeye başka nasıl bakabilirim? Reddedilmenin bana getirdiği faydalar nelerdir? Bu soruları kendinize sorun ve reddedilmekle yaşadığınız hayal kırıklığını görün, bu duyguyu fark edin. Ama bir noktada da bu deneyimden sonra, bu deneyimle birlikte hayatınıza ne gibi artıların girdiğini görün. Bu deneyimle birlikte neler kazandığınızı, neleri tecrübe ettiğinizi gözden geçirin. İlk videomun sonuna geldik. Yorumlarını bekliyorum. Eğer bu videodan hoşlandıysan, ilgini çektiyse kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutma. Ve bu videonun sonunda sana Samuel Beckett'in sözleriyle hoşça kal demek istiyorum. Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Yine dene, yine yenil, daha iyi yenil. Kendine çok iyi bak. Diğer videolarda görüşmek üzere.